TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız. Renkli Anlar'da sanal dünya turumuz bugünlük yine başlıyor sevgili dinleyiciler. Program konuğumuz her 15 günde bir bizimle birlikte, biliyorsunuz, internet pazarlama danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ve konuğumuz aynı zamanda program koordinatörü Leyla Keser Berber'i bizimle bugün buluşturdunuz, tanıştıracaksınız. Evet. Sözü size bırakıyorum hemen. Bugün bir yüksek lisans programından söz edeceğiz. Aynen çünkü. Öyle. Çok ilgimi çeken bir konu bu. Kendisi Leyla Hanım bahsedecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi yeni bir program başlatmış. Özellikle bilişim teknoloji hukuku ile ilgili. Öncelikle biz bir Leyla Hanım'ı tanıyalım. Ondan sonra program hakkında ayrıntılı bilgileri alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keser. Teşekkür ediyorum. Ben 1998 yılından beri bilişim teknolojisi hukuku konusunda uzmanlaşmaya çalışıyorum. 98 ve 2004 yılları arası biraz kendime yatırım yapma ve bilişim hukukunu anlama ve öğrenme yıllarıydı. Özellikle teknik tarafını. Çünkü bilişim hukukunda işin arka tarafında yatan teknolojiyi bilmiyorsanız ön tarafta hukuki cümleler sarf etmeniz imkansız. Evet. O yüzden her bilişim teknolojisi hukukçusu gibi ben de kendime böyle bir teknik yatırım yılları geçirdim. 2004 yılında Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk. Bu Türkiye'nin kurulduğu tarihlerde ilk araştırma merkeziydi. O tarihle, yani 2004 ve 2010 yılları arası daha çok bilişim hukuku konusunda Türkiye'de farkındalık yaratma, bilinç uyandırma, kamu özel sektör arasında köprü olma ve Bilgi Üniversitesi içerisinde lisans ve lisansüstü programlarda bilişimle ilgili dersleri verme şeklinde geçti. Daha sonra biz daha farklı bir şey yapmak istediğimize karar verdik ve 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle YÖK'ün kararı, Bakanlar Kurulu kararı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nü kurduk. Niye enstitü olduk sorusunun cevabı da aslında açık. Çünkü merkezler, araştırma merkezleri adı üstünde bir konuyla ilgili spesifik belli bilimsel çalışmalar yapabiliyorlar ama o ana bilim dalı ile ilgili olarak master ve doktora programları açamıyorlar. Bunun için bir enstitü olmak gerekiyor YÖK mevzuatı uyarınca. O yüzden enstitü olduk ki bilişim ve teknoloji hukuku konusunda spesifik master ve doktora programları yapabilelim. Şimdi 2004 yılı benim ilgimi çekti. Çünkü bu tarihler e-ticaretin Türkiye'de yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Tabii bir e-ticaret başladığı zaman ister istemez onun sorunları da yanında konuşuluyor. Ve bir sürü hukuki devre tabii. Bir sürü çünkü bankasal sorunlar, kredi kartında sorunlar, özellikle sistemlerin altyapılarının yetersiz olmasına bağlı açıklar kanuni sorunlar çıkartıyor. İlk çalıştığımız zaten yasa elektronik imza kanunuydu. 2004 yılı o da zaten yürürlüğe girişi. Dolayısıyla onunla beraber ülkede zaten yavaş yavaş ilk belki mevzuat odur, elektronik imza. Sonra bir bilişim hukuku mevzuatı Türkiye'de çoklaştı ve oluştu. Çoklaştı, evet. Pekala, biraz bu bölümden bahsetmeni istiyorum. Tam amacı nedir? Kimlere hitap ediyor? Biraz bunlardan bize bahsederseniz. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün master programı, yüksek lisans programını başlattık bu dönem itibariyle. Hatta belki güz dönemi için artık şeyi kapattık. Derslere başlıyoruz bugün itibariyle. Amacı bilişim ve teknoloji hukuku konusunda uzmanlaşmış, konuya vakıf, insan kaynağı, insan gücü yetiştirmek. Program herkese açık. Çünkü adından dolayı sanki sadece hukukçular müracaat edebilirmiş gibi bazı sorularla karşılaşıyoruz ama öyle değil. Bilişim hukuku konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bilişimciler olabilir. Yani işin teknik tarafındaki arkadaşlar olabilir. Ya da diyelim ki bugün bilişim çok bacaklı ve interdisipliner bir alan. İnternetin örneğin sosyolojik, kültürel tarafları itibariyle sosyologları, belki psikologları da ilgilendirebiliyor oralardaki insan davranışları açısından. Ekonomiyi çok ciddi şekilde ilgilendiriyor. Ekonomistleri, bilgi ekonomisi dediğimiz bugün apayrı bir kavram var. Dolayısıyla siber terörizm dendiği zaman bir ülkeleri, devletleri ve siyaset bilimi gibi başka disiplinleri ilgilendiriyor. O yüzden program sadece hukukçular değil, hukukçular başta olmak üzere konuyla ilgilenen herkese açık bir program. Belli bir kısıtlamamız yok, profil kısıtlamamız yok. Tabii burada bir de işin sektörel kısmında çalışan kişiler de belki uzman yöneticiler de
ister istemez bir iş yapıyorlar. Nasıl normal bir işte kanuni süreçleri biliyorlar. Ticaret sektöründe de olanlar mutlaka kanuni süreçleri bilmek için bunu eğitimini alması gerekebilir, haklısınız tabii. Yani bunun hukuki kural ve kaideleri apayrı bir şey çünkü. Normal bildiğimiz yasal hükümlerle değil, daha farklı kurallarla çözümleniyor. Bunların kuralları farklı olduğu için tahmin ediyorum eğitimleri de biraz farklı. Normal. Tabii ki bunların eğitimleri benim tahmin ettiğim kadarıyla Türkiye'de herkesin verebileceği eğitimlerde değil. Burada eğitmenleri nasıl seçtiniz? Yani ne kriterler verdiniz? Herkes eğitmen olabileceğini zannetmiyorum. Değil. Burada kriter şu, dediğim gibi 98'den beri çok Türkiye'nin içerisinde, bilişimin içerisinde olduğum için aslında sorunun cevabını vermek, yani nasıl bir program tasarlarım ve kimlerden oluşur sorusunun cevabını vermek zor olmadı. Ben bu program içerisinde gelip eğitim almak isteyen herkesin bilişimin bir kamu tarafını ve regülasyonlar tarafını bilmesini ve bunları ilk ağızdan dinlemesini çok isterdim. O yüzden bir grup katılımcı kamu sektöründe bilişimle ilgili olan çalışmaları yürüten kuruluşların başında gelen insanlar. Dolayısıyla kamu kurumu var. Olduğunu düşünüyorum. Yani hem sektöre hakim. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acar Bey örneğin programın katılımcılarından birisi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Kaya Bey ki Ulusal Yargı Projesi gibi büyük bir projenin başındadır. Evet, bu çok önemli. Çünkü zaten kararı alan kişiler belki yönlendiren kişilerden eğitimler alacak. Ya da E-Devlet dersi veriliyor. Başbakanlıkta E-Devlet Danışma Grubu Başkanı Ramazan Altınok Bey var. Onun tarafından veriliyor. Dolayısıyla ilgili otoritenin, regülasyonu yapan otoritenin başındaki isimlerle herkes bir arada ve o taraftaki karar alma sistemi ve mekanizmalarını öğreniyorlar. Özel sektörün olmasını çok istedim. Özel sektör de çünkü alınan kararlardan etkilenen bilişim sektörü. Bundan nasıl etkileniyor? Bilişimin geleceği nedir? Vizyonları nedir? Yaşadıkları sıkıntılar nelerdir? Belki Türkiye gerçekleriyle ilgili olarak süreçler. Onlar konuşsun istedim. Dolayısıyla özel sektörden katılımcılarımız var. Oracle Türkiye Genel Müdürü gelip bilişim sözleşmeleri yönetimi gibi örneğin çok ilginç bir ders anlatıyor. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü gelip yine bilgi güvenliği ile ilgili ders anlatıyor. TÜBİTAK'tan ağ ve bilgi güvenliği konularında bize ders verecek olan isimler var. Kamu, özel sektör, sonra biraz STK olsun, biraz hukuk uygulaması, örneğin avukatlar bu olayın içerisinde süreçlere müdahil olsunlar istedik. Yani her bir kesimden bilişimle ilgili söz sahibi olan, uzmanlığı ya da deneyimini kanıtlamış olan kişileri buluşturmaya çalıştık aynı yerde. Evet, Sayın Keser, şimdi son olarak biraz bana sosyal sorumluluk, bu projenin sosyal sorumluluğundan bir parça bahsettiniz. Onu burada da biraz açar mısınız? Sosyal sorumluluk benim çok hoşuma gitti, bu projenin sosyal sorumluluk kısmı. Aslında iki tarafı var. Biri çok daha insana dönük, diğeri de çevreye dönük. Biz araştırma merkezi olduğumuz yıldan itibaren çevreci bilişim teknolojisini destekliyoruz ve çevreci bilişim teknolojisi hukukunu destekliyoruz. Bütün yasal düzenlemelerin çıkarılacak olan, çevreye, doğaya saygılı olan, örneğin elektronik fatura, elektronik imza gibi kağıdı ortadan kaldıran, kağıt tüketimini sıfırlayan ve dolayısıyla gerçekten çevreye bir katkısı olan düzenlemeler çıkması anlamında çabalarımız var. Bu bir tarafı tabiata dönük olan, diğer tarafı insana dönük. O da bu programdan biz engellilerin, üniversite mezunu olan, ister hukuk fakültesi ister başka bir üniversite mezunu olan bütün engelli vatandaşların ücretsiz olarak faydalanmasını istiyoruz. Bu bizim çok önem verdiğimiz projelerimizden birisi. Şu an Ulaştırma Bakanlığı Engelliler Dairesi ile beraber projeyi koordine halde yürütüyoruz. Projenin bir takım partnerleri olacak ilerleyen süreçte ve hazır olduğumuz vakit açmaya ve öğrenci kabulüne o zaman zaten birçok alanda duyurusunu yapıp vatandaşlarımıza haber vereceğiz. Şimdi kağıdı ortadan kaldırmak, inanın benim de çok uzun zamandır istediğim bir şey. Bu konuda yapılan çalışmalar çok ilgimi çekiyor ama hep de şu şüphe var. Ben faturamı ödüyorum ama o fatura gerçekten ödeniyor mu? Elimde kanıtım yok. Biliyorsunuz hala o bankadan aldığımız şeyler resmi kanıt olarak geçerli saymıyor. O yüzden de insanların bu elektronik imzanın herkeste olması, bankaların hepsinin bunu kabul edilmesi gibi sorunlar var. Bu konudaki peki açılımlar ne olacak? Bu biraz konunun dışında ama... Şöyle dediğiniz gibi elektronik imzanın elektronik dünyayı eğer gerçekten kağıtsız ortam yaratıp elektronik ortama birçok yükü atmak istiyorsak elektronik imza burada kritik bir öneme sahip. Delil yaratmış oluyoruz. Nasıl ki o kağıttaki işte dekont ve üstündeki imzaya güvenip mahkemeye delil olarak götürüyorsak elektronik ortamda bir ödeme yaptığımızda o dekontun da elektronik imzalı olarak bizim tarafımıza veriliyor olması gerekiyor ki herhangi bir ihtilafta onu paylaşabilelim. O yüzden elektronik imza
daha önemli ve Türkiye'deki özellikle meclisin önünde, yeni yasama dönemi de başladı. Meclis önünde bekleyen bir torba kanunumuz var bizim. Kamu hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun. Bunun yasalaşmasını bütün bilişim sektörü olarak yürekten diliyoruz biz. Meclise de buradan çağrı yapmış olalım. Evet. Çünkü gerçekten elektronik imzayı bu ve konuştuğumuz birçok süreçte ayaklarını yere bastıracak bir yasal düzenleme niteliğinde. Eminim ki Bilgi Üniversitesi buradan çıkacak olan kanunları gene eğitime aksettirecektir, yönlendirecektir. Şu an zaten var mevcut derslerimiz içerisinde ama çıkarsa gerçekten Türkiye için apayrı bir vizyon verecek o yasal düzenleme. Hoş olacak. Leyla Hanım'a çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Söz konusu yüksek lisans programının süresi ne kadar devam edeceğini belki yine hatırlatalım Biz 2 dönemde öğrenci alıyoruz. Güz dönemi ve bahar dönemi. Güz dönemi 4 Ekim itibariyle başladı ve 8 Ocak'ta bitecek. 8 Ocak sonrasında bahar döneminin müracaatları başlayacak. Bunları tabii biz enstitünün web sayfasında, Bilgi Üniversitesi'nin web sayfasında duyuruyor olacağız. 2 dönemde öğrenci alıyoruz. Şu ana kadarki katılım profili nasıl? Hangi kesimler daha ağırlıklı size başvurdu? Aslında karışık, demin söylediğim gibi, çünkü hedefimiz ve beklentimiz de o. Sadece belli bir hukukçu grup gelmedi. Bilgisayar mühendisleri var, elektronik mühendisleri var, işletmeciler var, iktisatçılar var. Dolayısıyla istediğimiz gibi karma bir profille karşı karşıyayız. Son olarak bir de enstitünün e-posta adresini girebilir miyiz? Web adresini ya da? Çok basit olarak Bilgi Üniversitesi'nin www.bilgi.edu.tr sayfasına girildiği zaman enstitüler bölümünden ulaşılabilir. Doğrudan web sayfası da var. O da http://w'lar yok, cyberlaw.bilgi.edu.tr. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz program koordinatörü Leyla Keser Berber'di ve konuğumuzu bizimle buluşturdu. İnternet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Çok teşekkürler. Serpil Erim, Zafer Üreten, Saadet Baykal yeni bir ayı ve haftayı başlattık. Devam etsin diliyoruz. Beraberliğimiz hafta boyu. Hoşça kalın.